Düşmanların uğrak noktası olan ıssız bir adada tek başına mahsur kaldığınızı düşünün. Ne kadar dayanabilirdiniz? Ama mesele hayatta kalmak değil, akıl sağlığını ne kadar koruyabilirdiniz? Ve yıllar sonra o adaya geri dönmek ister miydiniz? İşte size çoğumuzun okuduğu, okumasa da filmlerini izlediği, izlemese de bir yerlerden duyduğu Alexander Selkirk'ün yani Robinson Crusoe'un esinlendiği adamın yaşanmış gerçek hikayesi. Ben Berkay Atlas. İyi seyirler. Ailesi İskoçya'da Fife Lovrego köyünde ortalama standart bir aile yaşamını sürdürüyordu. O tarihlerde İskoçya İngiltere'den bağımsızdı ve 1688'de çıkan ayaklanmayla krala darbe yapılacak ve adına Glorious Revelation denilecekti. Bu olayların arifesinde dünyaya gelen Alexander, kaosun içinde büyümüş olacaktı. Tabi durum bu şekilde karışık olunca aile çocuğa tam manasıyla sahip çıkamadı ve Alex biraz asi bir karaktere büründü. Hatta kavgacı bir yapısı vardı ve ailesi dahil herkes de bir çatışma içerisindeydi. Sorunu bir genç olmuştu. Babası onun da kendisi gibi deri işleriyle uğraşmasını ve ayakkabı tamircisi olmasını istiyordu. İlerleyen dakikalarda duyacağınız üzerine gerçekten de babasının istediği gibi derilerle münasebet olacaktı. Fakat biraz değişik bir şekilde. Bu asi Alex köyde hep sorunlu bir tip oluşuyla anılırken bir gün bardağı taşıran son damla geldi ve kilisede olumsuz, saldırgan tavırlar sergileyince kilise mahkemesine çıkartıldı, suçlu bulunup mahkum edilmesine karar verildi. Hal böyle olunca başı dertli olan Alex verebileceği en iyi kararlardan birini verdi ve hemen denize açılmak için bir gemiyle anlaşmaya gitti. Hedefi o dönemde sıkça görülen izinli korsanlık yapmaktı. Peki nedir bu izinli korsanlık? Savaş halinde olan düşman ülkelerin birbirlerinin deniz ticaretini yıpratmak, ekonomisine ve zenginliğine zarar vermek amacıyla denizcilere sağlanan bir imtiyazdı aslında. Yani normalde suç sayılan deniz korsanlığının bu izinle resmi bir kimlik kazanması durumuydu. Bu sayede hem o ülke kendi denizinde güç gösterisi yapıyor, hem de genelde serseri takımı olan bu adamların suç işleme potansiyellerinden fayda görmüş oluyorlardı. İşte bu izinli korsanlık tam Alex'e göreydi. Zaten İngiltere ve Fransa arasındaki İspanyol Veraset Savaşı sadece 2 yıl önce başlamıştı ve korsanların bir servet kazanmaları, ayrıca düşman gemilerine baskın düzenleyerek ülkelerine hizmet etmeleri için uygun bir zamandı. Alexander Selkirk'te 17 yaşında başlayan korsanlık sürecinde Akdeniz ve Karayipler'deki İspanyol, Fransız gemilerine saldırıp yağmalar gerçekleştirdi. Deniz hayatını sevmiş gibiydi. Bir korsan olarak maceradan maceraya koşan Alex, geçen 10 yılın ardından 1703'te 27 yaşında İngiliz korsan William Dampier liderliğinde bir korsanlık seferine katıldı. Dampier'ın CV'si oldukça kuvvetliydi. Alex bu sefere katılana kadar Dampier, Avustralya'nın güney sahillerine ilk ayak basan kişi olmuş, Yeni Gine'nin kuzey kıyılarını keşfetmişti. Yani Alex'e kıyasla oldukça tecrübeli bir adamdı ve gelecekte onun hayatına çok önemli bir dokunuş yapacaktı. 11 Eylül tarihinde Aziz George ve Sinkhorst isimli gemiler İrlanda'nın Kinsale kentinden yola çıktı. Dampier, Aziz George'un kaptanlığını yaparken, kaptan yakın zamanda ölecek olan Simcox'un başında ise mürettebatı tarafından benimsenip sevilemeyen genç denizci Thomas Starling geçecekti. Alexander Selkirk yine kaostan kaçamamış, ikinci gemiye yani Starling'in gemisine atanarak yelkenci olmuştu. Issız bir adaya terk edilmek, itaatsiz denizciler için alışılmadık bir ceza değildi. Tarihte bu durumlarla alakalı sayısız örnek de mevcuttu. Genellikle denizci erzaksız, teçhizatsız ve hatta giysiz bir şekilde bırakılırdı ve öylece mahsur bırakma durumu aslında hırsızlar ve asilere gecikmeli bir idam cezası olmuş olurdu. Bu nedenle bazı denizciler direkt kurşuna dizilmeyi tercih ederken, bunu istemeyenlere susuzluğun ve açlığın verdiği dayanılmaz etki olan son noktaya geldiğinde kendilerini vurabilmeleri için genellikle bir tabanca ve bir mermi bırakılırdı. Cinque aslında kaptanı yolculuğun ortasında ölmüştü ve bu nedenle bizim Alex komuta muavini olurken Starling'in kaptanlığına terfi etmişti.
Belki de bu iki denizci arasında sürtüşmenin başlangıcı oldu. Starling'in beceriksiz bir komutan olduğu ortaya çıktı ve onun katı disiplini kendisi mürettebatından soğuttu. Dahası bir yerden sonra neredeyse isyan noktasına gelindi, ancak Dampier devreye girdi ve bu durumu çözdü. Birkaç ganimetin ele geçirildiği bir dönemin ardından gerilim yavaş yavaş tekrar yükseldi ve Panama'daki Santa Maria İspanyol limanında yapılan bir saldırıda başarısız oldu. Bu saldırıdan sonra Cinque Ports'un artık ciddi biçimde onarıma ihtiyacı vardı ve bu nedenle gemi Aziz George'dan ayrıldı ve Eylül ayında Juan Fernandez adalarında durdu. Burada hem tayfa dinleniyor hem de geminin onarımları yapılıyordu. Fakat geçen vaktin ardından hem yüzgeninin kalafatmasını tam anlamıyla bitmeyen kaptan yola çıkma emri verdi. Alex bu duruma karşı çıkarak kalafatmanın henüz tam olarak bitmediğini söylüyor. Yani geminin tahta bağlantılarının arasından su geçmemesi için zift ile uygulanan işlem için daha fazla vakit getirdiğini ısrarla dile getiriyor. Ama geminin kaptanı Starling ile Alex burada ters düştü. Alex yola çıkmanın çok tehlikeli olduğunu, geminin batacağını, bu şekilde yola çıkmaktansa adada tek başına kalmayı tercih edeceğini ısrarla söylerken, Kaptan Starling onun aksine hareket edip yola çıkma emrinde ısrar etti ve tabii ki kazanan kaptan oldu. Ama Alex belki de ilk kez asilik ve hırçınlık yapışında haklı çıkacaktı. Starling, Alex'e bir deniz sandığı bırakarak tayfası ve gemisiyle birlikte adadan ayrıldı. Alexander bu ıssız adada tek başına kala kalmıştı. Giysiler, bir yatak takımı, barutlu bir tüfek ile biraz barut, mermi, tütün, balta, bıçak, incir, pusulavari aletler ve kitaplar. İşte Alex'in deniz sandığının içerisi aşağı yukarı bu şekildeydi. Adanın tropikal ikliminde Alex'in giysileri kısa sürede parçalandı ama bir şekilde çividen yaptığı bir iğne ile keçi derilerini dikerek yenilikler yapmayı öğrendi. Çubukları birbirine sürterek ateş yakabilmişti. Zaten ömrünün yarısı denizlerde geçtiği için başının çaresine bir süre bakabilecek bir adamdı. Ağaç parçaları, dallar ve uzun otlardan kendine bir barınak inşa etti. Farelerle başı biraz dertteydi. Hem yiyeceklerini çalıyor hem de rahatsız ediyorlardı. Ama bu adamın o duruma da bir çözümü vardı. Adada bulunan vahşi kedileri evcilleştirdi ve besledi. Bu sayede hem farelerden uzak durdu hem de kendine arkadaş edinmiş oldu. Hatırlıyorsanız bir de İncil var demiştim. Bu İncil, Alex'in akıl sağlığı konusunda büyük rol oynamıştı. Hatta ömrünün kalan kısmında bir daha hiç bu kadar dinine bağlı olmayacaktı. İspanyolca'da Isla Robinson Crusoe olarak bilinen Alex'in kaldığı ada hilal şeklindeydi. Batı ucunda uzun ince bir yarımada ve ortasında dağlar vardı. Ormanlık alanı yoğun olan ada, selköre, kereste, taze su kaynağı, keçiler, foklar ve deniz aslanlarından taze et sağladı. Adalarda daha önce geçici olarak kalan denizcilerin ekmiş olduğu yabani erikler, otlar ve şalgamlar da vardı. Ada 17. yüzyıl boyunca korsanlar ve özel seferler için bir üs olarak kullanılmıştı ve Alex muhtemelen birkaç ay içerisinde oradan bir geminin onu kurtarmaya gelme olasılığının yüksek olduğunu düşünmüştü. Lakin Alex'in başka bir insanla iletişim kurabilmesi için bu ıssız adada 4 yıldan fazla kalması gerekecekti. İlk başlarda çok zorlansa da geçen ayların ardından alışmaya başlamıştı. Aslında ona batacağına inandığı için bilmediği geminin gerçekten battığı ve haklı olduğu söylenseydi sanırım daha rahat alışırdı. Evet, Alex haklı çıkmıştı. Cinque Port, Mapel adasının açıklarında batmıştı. Tayfanın çoğu hayatını kaybetmiş ve kurtulmayı başaran Kaptan Starling ve tayfadan birkaç kişi İspanyollar tarafından zincirlenip korsanlık suçuyla hapishaneye götürülmüşlerdi. Yani dediğim gibi, Alex'in bunlardan haberi olsaydı biraz daha rahatlardı. Geçen mevsimler, aylar ve günlerin ardından vakit 4 yılı biraz geçmişken Alex artık adalı olmuştu. Konuşmayı unutmasının dışında fiziksel olarak fena sayılmazdı. İşleri rutine bağlayabilmişti. Suyu, yemeği, barınağı, alet edevatı, babasının hayal ettiği deri işinde giysileri vardı ve yaşıyordu bu şekilde. Fakat Alexander Selkirk o adada bırakılan ya da mahsur kalan ilk denizci değildi tabii ki.
Alex adaya gelmeden birkaç yıl önce yine korsan olan Kaptan Watling, Alex'in kaldığı adaya gelmiş ve tayfasıyla dinlenmeye başlamıştı. Bu sırada tayfadan bir adamın adanın içine doğru hayvan yakalayabilmesi için göndermişti. Fakat ekip dinlendiği sırada uzaklarda bir İspanyol gemisi görülünce maalesef kaptan adanın içerisine gönderdiği adamını orada bırakmak ve ayrılmak zorunda kalmıştı. Geçen yılların ardından kaptanın yolu tekrar adamı bıraktığı adaya düşmüşken bıraktığı kişinin sağ olup olmadığını merak etti. Çünkü adada bir işaret ateşi görmüştü. Gemi adaya yanaştırdığında kaptan işaret ateşini yakanın geride bırakmak zorunda kaldığı adam olduğunu düşünürken karşısında keçi derisinden kıyafetleriyle bizim Alexander'ı buldu. Alex konuşmayı neredeyse unutmuştu ve kendini zar zor ifade ediyordu. Kaptan onun kurtulmak istediğini anlasa da bu adama güvenemedi. Alex'i yanına almayı reddedip tekrar yola çıkacakken birisi bu keçi derisinden kıyafeti olan adama kefil olmuş ve kaptanı bu adamın işlerine yarayabileceğine dair ikna etmişti. Alex'e kefil olan kişi geçmişte aynı filoda yer aldığı iki gemiden diğerinin kaptanı olan William Dampier'dan başkası değildi. Neyse ki tecrübeli kaptan Dampier sonunda Alex'i tanımış ve 4 yıldır adada tek başına kafayı yemek üzere olan adam için her şey bitecekken hikayeyi baştan başlatmıştı. Alexander bu ıssız adada tek başına geçirdiği 4 yılın ardından kurtulmuştu. Kaptan Rogers 1712 yılında çıkardığı kitabında bizim Alex'ten de bahsetmişti. Adada bulunan adamın keçi derileri giydiğini, çok vahşi göründüğünü, konuşmayı unuttuğunu ancak fiziksel olarak çok iyi durumda olduğunu anlatmıştır. Alex konuşma yetisini geri kazandığında kaptana yıllar içerisinde birkaç gemi gördüğünü ama hiçbirinin işaret ateşini görmediğini söylemiştir. Ayrıca bir ara 2 tane geminin adaya demir atsa da demiri atanların İspanyol gemileri olmasından dolayı oradan uzaklaştığını da söylemiştir. Alex uzaktan yardım istediğinde adama ateş açmışlar. Alex'in adanın derinliklerine doğru kaçmaktan başka çaresi kalmamış. Ama neyse ki günlerin ardından kurtulmuştu. Alex'in katılımıyla tayfanın korsanlık seferleri de hızlanmaya başladı. Alex gemiye ikinci kaptan olarak alınmıştı ve gerçekten de çok fayda sağlıyordu. Kazanılan ganimetlerin ve geçen yılların ardından 1711 yılında Alex ganimetten payı olarak 800 pound alarak karaya çıkmaya karar verdi. Ki bu para günümüzün değeri yaklaşık 200 bin pound ediyordu. Hayatı denizlerde geçen adam kazandığı ikramiye ile İngiltere'ye geri dönerek oldukça rahat birkaç yıl yaşadı. Fakat karada rahatça geçen 6 yılın ardından bünyesi artık bu rahatlığa ve sakinliğe alışamamış olacak ki 1717 yılında Kraliyet Donanması'nda subay olarak görev yapmaya başladı. Subaylıkta da başarı sağlayıp rütbe kazanırken denize ve kaosa aşık Alexander Selkirk 1721 yılında Saruhan'a yakalandıktan sonra yine denizde hayatını kaybetti. Kayıtlara göre Alex son yıllarında hep ıssız adasına geri dönmek istediğini söylemişti. İşte 10 kere Türkçe'ye çevrilen, onlarca farklı dilde milyonlarca satış yapan, dünyanın en ünlü romanlarından biri olan Robinson Crusoe'un hızlı bir hayatın gerçek öyküsü bu şekildeydi. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.